Evet, sertleşme bozukluğunu çokça konuştuk ama herkesin merak ettiği konu sertleşme bozukluğu ile bir hastam geldiğinde ne yapıyorum? Bütüncül olarak size bu konudan bahsedeceğim. Sertleşme bozukluğuyla bir hastam geldiğinde öncelikle hastayla tüm detaylı öyküsünü konuşuyorum. Bu öykünün içerisinde hastanın sertleşme bozukluğunun ne zamandan itibaren var olduğu, nasıl olduğu, sürdürmekte problem yaşayıp yaşamadığı veya bunun partner bağımlı olup olmadığı gibi detaylı tüm soruları soruyorum. Ve ayrıca hastayla beraber bu probleme neden olabilecek tüm konuları konuşuyorum. Bunların başında gelen hormonal bozukluklar veya ek hastalıklar gibi tüm problemler detaylıca tartışılıyor. Şeker, tansiyon, yüksek kolesterol veya hormon düşüklüğü gibi durumlar değerlendirilmek üzere kan analizleri yapılıyor ve hastaya bunlarla ilgili bir müdahale gerekirse veya kontrol altına alınması gerekirse bunları birlikte yapabileceğimiz doktor arkadaşlarımıza konsültasyon sağlıyoruz. Hastayla bu problemin derecesini değerlendirmek için veya ek hastalıklarına bağlı penis içerisinde oluşmuş tüm hasarı gözler önüne sermek için damarlarda, sinirlerde ve kaslarda oluşmuş olan bu problemin ne derecede objektif olarak değerlendirilebilmesi için de hastaya CIS testi yani penise yapılan bir enjeksiyon sonrası sertlik yanıtının değerlendirilmesi veya da radyologlar tarafından yapılan penil, Doppler, ultrason yapılması gerekiyor. Bunları yaptığımızda hastada bir arteriyel yetmezlik olup olmadığını, ayrıca venöz kaçak, venöz yetmezlik olup olmadığını net bir şekilde hangi derecede olduğunu anlayabiliyoruz. Bunu anlamak bize neyi sağlayacak? Yapacağımız tedavilerin hangi aşamada, nerede, ne kadar fayda edeceği konusunda bize fikir verecek. Çünkü bu sonuçlar tamamen çıktığında hastamızla birlikte oturup hangi tedavinin yüzde kaç ihtimalle kendisine fayda edeceği gibi konuları da tartışıyoruz. Ve bizim tüm yapmış olduğumuz tedavilerde olduğu gibi sertleşme bozukluğu tedavisine de hastayla birlikte ortak karar veriyoruz. Çünkü benim tüm yaklaşımım tedavisine hastanın karar vermesidir. Çünkü sertleşme bozukluğu fizyolojik, organik bir sebeple birlikte olabildiği gibi psikolojik sebeplerden de olabilir. Hastamızla birlikte gerçekten sebebi ortaya koyduğumuzda, bu işe birlikte karar verdiğimizde tabii ki bizim arada girip tavsiyelerimiz olacaktır. Hastanın bu işi öğrenip en iyisi aslında şu şekilde olabilir veya başarısızlık şansımız budur şeklinde tam kafasına oturmuş bir tedavi planı olacaktır. Bu tedavi planı oturdu. Hastanın hangi derecede olduğunu öğrendi ve biz birlikte hastaya tedavileri önerdik. Bu tedaviler çok farklı değil. Dünyanın her yerinde hemen hemen benzer tedavi aşamaları izleniyor. Artık önce şunu kullan, sonra bunu yap, sonra bunu yap şeklinde bir tedavi ritüelimiz yok. Artık hasta ve hastalık bazlı karar vereceğimiz bir tedavi protokolü var. Yani hasta sertleşme bozukluğu olabilir ama ilaç kullanmıyor olabilir. Veya hasta penise iğne yapılmasından hoşlanmıyor olabilir. Veya hasta kök hücreye psikolojik olarak bu inanmıyor olabilir. O yüzden biz kimseye tedavi olarak şunu yaptırmalısın diye bir dayatma içerisine girmemeliyiz. Ve ben günlük pratiğimde de buna girmiyorum. Çünkü hastanın tüm tedavileri artısı ve eksisiyle değerlendirip kendi karar vermesi lazım. Nedir bu tedaviler? Çok basit. Tadalafil, sildenafil gibi sertleştirici ilaçlar kullanabilir veya penise her ilişkiden önce uygulayabileceği iğneler ile sertliğini sağlayabilir. Bu tedavileri farkındaysanız hep ilişkiden önce şu kadar önce, ilişkiden önce iğne yapması şeklinde söyledim. Yani bu aslında dar çerçevede sizin o an girmek istediğiniz ilişkiyi, yani on demand, ihtiyaç halinde kullandığınız tedaviler. Yani bu tedaviler tedavi edici olmaktan ziyade semptom giderici. Yani o an sertleşememe durumunuzu düzeltici tedaviler. İlacı bıraktığınızda
bir gün veya birkaç gün sonra o ilacın hiçbir etkisinin olmadığını göreceğiniz tedaviler. Sertleştirici ancak tedavi edici olmayan tedaviler. Diğer grup tedavi ise rejenivasyon tedavileridir, yenileyici tedaviler. Yani bunun içerisine hepimizin çok iyi bildiği, rüştünü kanıtlamış şok dalga tedavisi en başta geliyor. Bayrağı bence şok dalga tedavisinin zaten eline vermek lazım. Çünkü şok dalga tedavisi neredeyse hayatımızda 15 yıldır var. Şok dalga mefhumu 50 yıldır var. Nasıl bir fayda zarar dengesinin olduğu veya düşük yoğunluklu şok dalga tedavisiyle penis içerisindeki değişikliklerin en basitinden fizyopatolojik halinden tutun da hayvan deneylerine, insan deneylerine kadar ne yaptığı, ne kadar başarılı olduğu artık net olarak biliniyor. Şok dalga tedavisi 6 seans, 12 seans veya daha uzun süreli tedavilerle sertleşme bozukluğunda kullanılabilir. Veya PRP, P-shot, sizin kanınızdan almış olduğumuz plazma, zengin plazmayı penisinize bir turnike aracılığıyla 5-10 dakikalık bir bekleme süreciyle birkaç seansla sağlayabiliyoruz. Tabii ki bunların fayda ihtimali yaptığınız seansla veya yaptığınız uygulama şekliyle hatta PRP hazırlarken kullandığınız santrifüjün dikey mi yatay mı oluşuyla çok alakalı. Çünkü bunlarla ilgili hangisinin plazma proteinin zengin olduğu biliniyor. Üçüncü olarak ise hepimizin bildiği SPF, namı diğer kök hücre. Kök hücre uygulamalarında kulak arkası veya göbek bölgesindeki yağlı dokudan almış olduğumuz adipoz doku, yağlı doku belli birkaç aşama işlemden geçirildikten sonra elde edilen kök hücrelerin penise enjeksiyonu şeklinde. Fayda zarar durumunu hepimiz biliyoruz zaten. Hiçbir şekilde zararı olmadığını da biliyoruz. Çünkü sizin kendinize ait kök hücrelerden elde edilen bir ekstrakt, bunu penise enjekte ediyoruz ve penise gidip ihtiyaç halindeki, yani damarlar, sinirler ve kaslar bu bölgedeki ihtiyaç halindeki hücrelerin yenilenmesini sağlayabilir. Ayrıca son zamanlarda sıklıkla duyduğumuz eksozom dördüncü olarak sayılabilir. Eksozom tedavisi de hastalar için umut verici tedavilerden biri. Eksozom kök hücre birbiriyle çok sık karşılaştırılıyor veya karıştırılıyor. Buradaki mevzu da şu: eksozom hücre içermeyen, hücrelerin içerisinde yer alan messenger'ların, yani uyarıcı maddelerin paketler halindeki haline biz eksozom diyoruz. Siz kök hücre vermek zorunda olduğunuz sayılar 10-15 milyonlardayken eksozom minimum 5 milyar eksozom paketi sizin ereksiyon tedavisi için gerekli olan miktar. O yüzden eksozomun çok daha güzel laboratuvarda üretilmiş ve saflaştırılmış bir şekilde penise enjeksiyonu yapılabilir. Buradaki unutulmaması gereken şey şu: hastalarımızın ne istediğini bilmek. Bu rejenivasyon tedavilerinde özellikle işin içine hücre girdiğinde veya plazma girdiğinde, bu uyarıcı paketler, eksozomlar girdiğinde hastaların aklına ve bize de sıklıkla sordukları şu geliyor: hocam, ben başkasının hücresinden elde edilmiş bir eksozomu almam ne kadar sağlıklı? Ne kadar sağlıklı? Şu kadar sağlıklı. Siz burada aslında bir hücre almıyorsunuz. Siz protein tozları yuttuğunuzda bile sizin başka hücrelerden, başka bölgelerden alınmış olan hücrelerin proteinleri saflaştırılarak veriliyor. Burada da benzer şekilde hücrenin içerisindeki uyarıcı paketlerinin, eksozomlarının saflaştırılıp hücresel elemanların tamamı çıkarılıp saf paketler halinde de laboratuvar ortamında artırılarak istenen sayılara ulaşması ve ulaşmış olan bu sayının da size hazır olarak ne kadar verdiğinizi bildiğiniz bir flakon halinde geliyor. Ve bu flakonu penise farklı bölgelerden enjeksiyon yaparak siz istenen etkiyi görmesini sağlayabiliyorsunuz. Kök hücre yaptırmak istemeyebilir insanlar. Diğer bir konuda bu. Çünkü kök hücre uygulamasında, yani SPF uygulamasında hastalardan doku alınması, yağlı doku veya cilt dokusu alınması sırasında hastanın kendi vücudunda bir yara, bir morluk, bir şişlik olmasını istemiyor olabilir. O yüzden kök hücreyi tercih de etmeyebilir.
Ama etkinliği benzer egzozoma da yönelebilir. Burada yine söylüyorum, kişi tercihleri çok önemli. Bu rejüvenasyon tedavilerini anlattıktan sonra bence sertleşme bozukluğunda altın tedavi, altın çocuk diyebileceğimiz mutluluk çubuğu. Yani penis protezleri. Penis protezleri farklı. 1-2-3 parçalı. 2 parçalı neredeyse hayatımızdan çıktı. Bir dönem çok yoğun bir şekilde kullandık. Mekanik olarak istediğimiz etkiyi tam olarak sağlayamadığı için. Ama tek parçalı protezler ve 3 parçalı protezleri yaygın ve sıklıkla uygulamaya devam ediyoruz. Burada özellikle tek parçalı protezin mecburen taktığımız hasta grubunu kenarda tutarsak neredeyse herkese, yani o %5'lik kesimin haricinde neredeyse herkese artık 3 parçalı protez öneriyoruz. Çünkü herkesin gün içerisinde maksimum 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika kullanacağı, o da her gün ilişkiye girmek isterse kullanacağı bir penisi sürekli sert olarak sosyal hayatına devam etmesi çok istediğimiz bir durum değil. Sosyal hayattan kaçınma veya bol kıyafetler giyme gibi kaçınma hareketlerine sebep olacağı için tek parçalı protezden ziyade çok parçalı, 3 parçalı protezler takmayı tercih ediyoruz. 3 parçalı protez taktığımızda mevzu aslında çok basit. Dışarıdan görünen hiçbir şey yok. Partnerinizin penisinize dokunmadığı sürece, eliyle veya farklı bir organla dokunmadığı sürece ilişki sırasında da anlayamayacağı bir sertliğe sahipsiniz. Siz ilişkiye girmek istediğiniz anda şişirme düğmesine basıyorsunuz ve penisinizde tam bir sertlik elde ediyorsunuz. Ve bu tam sertliği elde ettikten sonra ilişkiye giriyorsunuz. Haz almanız, zevk almanız, hissiniz, boşalmanız hiçbiri değişmiyor. Tamamen stabil hale geliyor. Her şey eskisi gibi. Sadece burada eskiden sahip olmadığınız vajinaya girebilecek sertleşmiş bir penise sahip oluyorsunuz. Bu da sizler için tekrardan ikinci bir bahar demek oluyor. Penis protezini ne zaman takıyoruz peki? Penis protezini dediğim gibi, penis protezi tamamen hastanın isteğine bağlı. Sertleşme bozukluğu var, ilaç kullanmak istiyor, diğer tedavileri almak istemiyor. Penis protezi takılabilir. Veya hasta ilaçları denemiş, yenileyici tedavileri almak istemiyor, penis protezi taktırabilir. Hasta hiçbir tedaviden fayda görmemiş, ciddi bir ağır damar yetmezliği var, penis protezi taktırabilir. Tüm bunların hepsi hastayla birlikte yaşa bağlı, duruma bağlı değerlendirilmesi gerekiyor. Sertleşme bozukluğuyla gelen hastama genel anlamda bu çerçevede yaklaşıyorum ve tedavisini birlikte planlıyorum. Birlikte bu planlamadan sonra da onun için, o kişi için, yani hastalık için değil, o hasta için en uygun tedavi planını yapıp tedavisine başlıyorum.